Şöyle dokunuyorum bakın. Bastırıyorum. Hamburger ekmeğimiz başarıyla olmuştur. Bakın şimdi böyle dokunduk, yumuşacık. Kalkıyorsa tamamdır. Tekrar size göstermek istiyorum. Süper. Hamburger ekmeklerim fırından çıktı. Mis gibi kokular eve yayıldı. Duymanızı isterdim. Bu süper hamburger ekmekleri tarifimi denemenizi öneriyorum. Tereyağlı yumuşacık içi, dışı çıtır. Şimdi soğumaları için tel ızgaraya alıyorum. Altları terlemesin, yumuşamasın. Ben şöyle sizin için kesmiyorum, bölüyorum. Çünkü daha tam soğumadı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle gösteriyorum size. Bakın 1 santim. Açıyorsunuz 5 santim. Bakın hiç tekrar aynı noktaya gelmiyor. Hatta şunu göstereyim size. Ay şahane. Şöyle bir daha böleyim. Bakın içine pamuk pamuk. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hepiniz bu tarifi mutlaka deneyin. Şahane. Merhaba değerli takipçilerim. Servenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapılabilecek pratik hamburger ekmeği yapıyorum. Şimdi yapım aşamasına başlıyorum. 1 su bardağı ılık su. 200 milim. Suyum biraz sıcak olmuş ama süt soğuk, dengeleyecek. 1 çay bardağı sütüm var. Önce 2 sıvıyı biraz karıştırıyorum. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Tamam, ılıklığı güzel oldu. Siz de lütfen kontrol edin. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı toz şekerini ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuzum var. 10 gram mayam var ama ben 8 gramını kullanacağım. Bir kısmını ayıracağım, fazla geliyor. Kuru maya. Pratik oluyor. Biraz karıştırıyorum. 1 dakika bekliyoruz. 1 adet yumurtam var, ilave ediyorum. Onu da şöyle bir iyice karıştırıyorum. 4 su bardağı 200 milimlik un kullanıyorum. Tabii içerisine şimdi şöyle önce 2 bardak koyuyorum, iyice bir karıştırıyorum. Daha sonra diğerlerini koyacağım. 3. su bardağı unumu ilave ediyorum ve 4.'nün biraz yarısını koyuyorum. Kontrollü karıştıracağım. Spatulayı çıkardım. Elimle devam ediyorum. Şu anda bakın tam 4 bardak oldu unu. Yedireceğim unumu. Yapmadığım için hamurumu bu şekilde un serptim, biraz çok az. Burada devam ediyorum. Şu şekilde dıştan içe hamurumu yoğuruyorum. Bu şekilde yumuşacık hamurum hazır. Hamurumu 5 dakika yoğurdum. Kıvam şu şekil. Yumuşacık bir hamurum var. 2 yemek kaşığı tereyağım var. Güneşe koymuştum, eridi. Ama erimezse daha iyi olur. Yavaş yavaş tereyağımı yedireceğim. Önce şöyle bir açalım. Bir yemek kaşığı tereyağı yedirdim, yoğurdum. Şimdi 2. yemek kaşığı tereyağımı alıyorum. Güzelce onu da yedireceğim. Ket yaparak. Bakın hamur ne kadar elastik oldu, görüyor musunuz? Bakın. Hamurumuz hazır.
Şimdi şöyle yağladığım bir tencereye koyuyorum. 45 dakika, havalar sıcak olduğu için 45 dakika sonra hamurum hazır olur. Evet arkadaşlar, bakın hamurumuz ne kadar güzel kabarmış, pürüzsüz bir üstü ne kadar güzel, yumuşacık. Şimdi yere çok hafif bir un serpiyorum. Şöyle. Şimdi hamurumuzu ters çeviriyoruz bakalım. Hop. Evet. Bakın. Yağladığım için hiç yapışma yok. Şimdi tekrar üzerine şöyle hafif bir, mis gibi de koktu tereyağlı hamur. Şu şekilde kibar kibar davranıyoruz. Şimdi hamurumu ben 8 parçaya böleceğim. 8 tane hamburger ekmeği çıkacak. Şöyle alıyorum. Hamurumuz 8 tane hamburger ekmeği çıkacak. Önce bakın ortadan kesiyorum. Benim tartım olmadığı için, tartı olursa hepsi eşit olur. Daha sonra ikiye, daha sonra tekrar ikiye, bu şekilde. Şimdi ben göz kararı bir çentik koymuştum. Parmak hesabı. Şu ucu biraz zayıf olduğu için biraz öne alıyorum. Şimdi bakın hamurumuzun yumuşaklığına bir bakar mısınız? Ne kadar güzel yumuşacık bir hamur. Şöyle yapıyoruz nazikçe. Sonra havasını, hamburger ekmeğimizin havasını dört bir yanından şu şekilde kapatıyoruz, bağlıyoruz. Aynı ekşi maya ekmeği hamurunda yaptığımız gibi. Şu şekilde, daha sonra bu şekilde yuvarlıyoruz. Bakın. Birinci ekmeğimiz, hamurumuz hazır. Biraz aralıklı koymamız lazım. Şimdi tekrar mayalanacak. Bir tane daha göstereyim. Bakın. Önce şu hamurun güzelliğini göstereceğim ben. Ne kadar güzel bir hamur olduğunu. Çok güzel oldu, yumuşacık. Kapatıyoruz, kapatıyoruz. Orta noktada birleştiriyoruz. Hafif arada un. Çünkü hamuru ben çok sert bir hamur yapmadım. Çok yumuşak bir hamur bu hamur. Poğaça hamuru falan gibi değil. Hamburger ekmeğinin hamuru yumuşak olur. O yüzden ölçü çok önemli. Bakın. Tekrar yuvarlıyoruz. Şöyle ben bir yükselecekler, tepsi yapışmaması için şöyle kapatıyorum. Daha sonra üzerine örtüyorum. Hava almaması için bir örtüden sereceğim. Bir 20-25 dakika kabarmalarını bekliyorum. Bir adet yumurtamı beyazı ile birlikte çırpıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı su ilave ediyorum. Suyla birlikte çırpıyorum. Bu da hamburger ekmeğimizin rengi için. Şimdi bu hazır. Tam 20 dakika oldu. Bakın ekmeklerim şahane kabardı. Ben büyük boy ekmek yaptım. Çünkü köftelerimi de büyük yaptım. Şimdi üzerlerini güzelce yağlıyoruz. Tepsim biraz küçük geldi. Siz daha büyük tepsiyi tercih edin. Veya 2 tepsi de pişirmemek için ben bu şekilde güzelce üzerlerini, her yerini yumurta sarısıyla bu şekilde sürüyorum. Üzerine yarısını susamlı yapacağım, yarısını susamsız. Bunlar susamlı olanlar. Hamburger ekmeklerim fırından çıktı. Mis gibi kokular eve yayıldı. Duymanızı isterdim. Bu süper hamburger ekmekleri tarifimi denemenizi öneriyorum. Tereyağlı, yumuşacık içi,
dışı çıtır. Şimdi soğumaları için tel ızgaraya alıyorum. Altları terlemesin, yumuşamasın. Yarısını susamlı, yarısını susamsız yaptım. Altları da şu şekilde, bakın ne kadar güzel pişmiş. Şöyle dokunuyorum, bakın. Bastırıyorum. Hamburger ekmeğimiz başarıyla olmuştur. Bakın şimdi böyle dokunduk, yumuşacık. Kalkıyorsa tamamdır. Hamburger ekmeğimiz dışı çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık olacak. Fakat şu anda kesemem, o kadar sıcak ki. Şu güzelliği tekrar size göstermek istiyorum. Süper. Hamburger ekmeğimiz bu şekilde. Çok güzel pişti. Üzeri çıtır. Şimdi ben şöyle sizin için kesmiyorum, bölüyorum. Çünkü daha tam soğumadı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle gösteriyorum size. Bakın 1 santim. Açıyorsunuz 5 santim. Bakın hiç tekrar aynı noktaya gelmiyor. Hatta şunu göstereyim size. Ay şahane. Şöyle bir daha böleyim. Bakın içine pamuk pamuk. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hepiniz bu tarifi mutlaka deneyin. Şahane. Şahane bir şey olmuş. Afiyet olsun.